Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sesten de anladığınız gibi bugün sizler için çıtır çıtır lokma tatlısı videosu tarifi hazırladım. Lafı hiç uzatmadan bu güzel tarifimizin hemen yapım aşamasına geçelim. Ve bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen hiçbir aşamayı atlamadan izlemeye özen gösterin. Tüm püf noktalarını paylaştım sizler için. Tatlımızın ilk önce şerbetinin yapımıyla başlıyoruz. Tencereme 3,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı suyumu ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Şerbetini ocağımın üzerine alıyorum. Kaşık yardımıyla şekeriyle suyun güzelce karışmasını sağlıyorum. Lokma tatlısının şerbeti de koyu kıvamda olması gerekiyor. O sebeple yarım su bardağı toz şekerden daha eksik suyumuzu ekledik. Şekeri eriyene kadar karıştırmış olduğum şerbetimi büyük göz ocakta yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Yavaş yavaş kaynayan şerbetimi küçük bir limon parçasıyla şöyle 6-7 damla kadar limon suyumu damlatıyorum. Çok fazla damlatmamaya da özen gösterelim. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını orta ayara getiriyorum. Çok yüksek ateşte kaynatmamaya özen gösterelim. Şerbetimiz koyu kıvamda olduğu için tencerenizin kenarlarında şekerlerin tutmaması için ara ara bu şekilde çevirerek karıştırmayı ihmal etmeyelim. Aksi halde şerbetinize yanık gibi kokular oluşabilir. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynattım. Tabii ki kontrollü şekilde başından ayrılmadan kaynatmaya özen gösterelim. Üzerinde baloncuklar oluşmaya başladı. Artık şerbetim yavaş yavaş oldu ve altını kapatıyorum. Kenarda şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Lokma hamurumuz için yarım paket yaş mayamı yoğurma kaseme ekliyorum. 42 gramlık yaş mayanın yarısını ekledim. 2 yemek kaşığı kaynatıp soğutmuş olduğunuz şerbetimden de ekliyorum. Şerbeti lokma hamuruna eklediğinizde daha güzel kızarmış olacak. Şerbet ve yaş mayayı güzelce elimle karıştırıyorum. Sizler dilerseniz spatula yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Mayam tamamen şerbetle güzelce karışana kadar elimle karıştırdım. 2 su bardağı ılık suyumu da ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Bir fiske tuzumuzu da ekliyoruz. Yani yarım çay kaşığı kadar eklemeniz yeterli. Tuzuyla da beraber güzelce sıvı malzeme karıştırdıktan sonra üzerine unumu yavaş yavaş ekliyorum. Bu aşamada unu kesinlikle bir anda eklemeyelim. Yavaş yavaş hamurumuz kıvam alana kadar eklemeye özen gösterelim. Bu arada lokma hamurum için ben baklavalık böreklik un kullandım. Sizler tabii ki normal unla da yapabilirsiniz. Eğer elinizde baklavalık un varsa onunla da yaparsanız daha lezzetli lokmalar elde etmiş olursunuz. Toplamda 2,5 su bardağı kadar un kullandım. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için lütfen hamurunuzun kıvamına göre un eklemeye özen gösterin. Sizlerin de daha güzel lokma tatlısı yapmanız için bu aşamaları detaylı şekilde gösteriyorum. Çırpma teliyle değil, elinizle güzelce kıvam alana kadar yoğurursanız daha güzel lokma hamuru yapmış olursunuz. Bakın gördüğünüz gibi ben macun kıvamına gelene kadar elimle güzelce havalandırarak çırpıyorum. Bu sayede lokma hamurumuz daha güzel kıvam almış olacak. Şimdi lokma hamurumun kıvamını da kontrol ediyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Artık istediğim kıvama gelmiş. Hamurumu elimle alıyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Eğer bu kıvamdaysa parça parça yoğurma kasesine akıyorsa hamurunuz artık olmuş demektir. Eğer elinize hamurunuzu aldığınızda aşağıya doğru krep hamuru gibi kesilmeden akıyorsa hamurunuz cıvık olmuş demektir. O zaman biraz daha un eklemesi yapmanız yeterli olur. Şu anda artık istediğim hamur kıvamım olmuş. 1 dakika kadar tekrardan karıştıracağım daha güzel hamurumun özleşmesi için. Avucumla da hamurumu sıktığımda gördüğünüz gibi top şeklini alıyor. Yani lokma hamurum tamamen hazır. Tezgahımın üzerini hiç kapatmadan hamurum kabuk tutana kadar 25 dakika kadar dinlenmeye alacağım.
Oda ısısında 25 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumun üzeri kabuk tuttu. Artık yani lokma hamurum hazır demektir. Ben spatula yardımıyla ilk maya kokusunun çıkması için güzelce karıştırıyorum. Sizler de hamurunuzun ilk maya kokusunun çıkması için mutlaka bu aşamada karıştırmayı ihmal etmeyin. Tavamı ocağımın üzerine aldım. Yarım kilogram kadar sıvı yağımı ekledim. Tatlı kaşığımı da elime alıyorum. Bir küçük kasede sıvı yağ alıyorum. Tatlı kaşığımı sıvı yağ batırmak için. Tatlı kaşığımı sıvı yağın içine batırıyorum. Lokmalarımı kaşığa dökerken kaşığa yapışmaması için. Avucumun içinde de hamurumu gördüğünüz gibi güzelce sıkıyorum. Bu arada tavadaki yağımızın da çok kızgın olmamasına özen gösterelim. Ben çok minik lokmalar yapmayacağım. Çok büyük de yapmayacağım. Orta büyüklükte istiyorum. Sizler dilediğiniz gibi istediğiniz boyutlarda lokmalar yapabilirsiniz. Kaşığımı devamlı sıvı yağ batırarak lokmalarımı çıkarırken yapışmamasını sağlıyorum. Lokma hamurunuz tam kıvamında olduğunu anlamak için yağ attığınızda eğer hamurunuz kendiliğinden yağın içinde dönüyorsa tam kıvamında olmuş demektir. Eğer yağın içinde dönmüyorsa lokma hamurlarınız sert olmuş demektir. Bu aşamada hızlı olmaya özen gösterelim ki lokma hamurlarımızın hepsinin eşit şekilde pişmesi için. Çok fazla doldurmadan tavama ilk etap lokma hamurlarımı döktüm. Kevgirimin ters tarafıyla da güzelce ara ara karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi birbirlerine yapışmaması için. Lokma tatlısının da en büyük püf noktası 2 kere kızartmaktır arkadaşlar. Tek kızarttığınızda lokma tatlınız daha erken yumuşamış olur. Eğer 2 kere kızartırsanız lokma hamurunuz daha çıtır uzun süre kalmış olacaktır. Ben şimdi ilk etap kızartmayı hafif bu renk alana kadar kızartıyorum. Kevgirle güzelce yağını süzdürüyorum. Gördüğünüz gibi lokmalarım sarıya birazcık döndüğü zaman hemen yağımın içinden alıyorum. Bu arada ocağımın altında orta yere getiriyorum. Çok fazla yağımın kızmaması için ve tekrardan geri kalan hamurlarımı da yağımın içine döküyorum hızlı şekilde. Bu aşamada biraz daha kızgın yağda pişirmiş olacağız. İkinci aşamada kızartırken biraz daha düşük ayarda kızartmaya özen göstereceğiz. Bunlar da gerçekten güzel bir lokma tatlısı yapmak için püf noktaları. Hamurum bitene kadar ben bu şekilde kızartmaya devam ettim. Lokma hamurlarımın hepsini kızarttım. Birazcık ocağımın altını kapatıyorum. Yağımın birazcık ılınmasını bekleyeceğim. Ben de bu arada sizlere şerbetimin kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi koyu bir şerbet kıvamında oldu. Baklava şerbetinden bir tık daha koyu olması gerekiyor. Şerbetinizi öncesinde yaptığınız için kıvamını kontrol edin. Eğer akışkansa tekrar kaynatarak koyu bir kıvam almasını da sağlayabilirsiniz. İkinci kez kızartmak için lokma hamurlarımı tavama alıyorum. Çok kızgın yağ olmayacak. Birazcık orta ısıda olmasına yağımızın dikkat edelim. Lokma hamurlarımızı kızartırken ilk birinci turda biraz daha yüksek ısıda yağda kızartıyoruz. İkinci kızarttığımız yağında biraz orta ısıda olmasına dikkat edelim. Umarım detaylı şekilde anlatabiliyorumdur. Takıldığınız yerde sorarak yorum yerine benimle iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani ikinci turda kızarttığımızda lokma hamurlarınızın içinde hamurlaşma olmayacak. Daha güzel şerbetini çekecek ve uzun süre çıtır kalmasını sağlayacak. Birazcık şekil olarak bozukluk olsa da hiç önemli değil. Benim lokma tatlılarımda da şekil olarak bazılarında bozukluk oldu ama ben buna hiç takılmıyorum. Çünkü evimde hijyen olarak çok güzel temiz yağda kızartarak lokma tatlısı yapıyorum. Ve gerçekten tadı muhteşem oluyor. O sebeple de lütfen şekilde de hiç takılmadan lokma tatlınızı yapmaya gayret edin. Her tarafın eşit şekilde kızarması için kevgirimin ters tarafıyla çevire çevire lokmalarımı kızarttım. Ve şimdi güzelce kevgirle yağını süzdürüyorum ve şerbetimin içine alıyorum. Yağını mutlaka güzel süzdürmeye özen gösterelim.
Bu aşamada ocağımın altında kısıyorum, yağımın yanmaması için, geri kalan lokmalarımı da kızartacağım için. Lokmamla şerbetimi güzelce karıştırıyorum. Her yerinin şerbetini bulamaya özen gösterelim. İçimizden 45-50'ye kadar sayalım ve sonrasında kevgir yardımıyla şerbetimizin içinden lokmalarımızı alalım. Bir de arkadaşlar, bu arada şerbetten aldığımız lokmaları mutlaka geniş bir servis tabağına alın. Üst üste koymamaya özen gösterin. Daha uzun süre lokmalarımızın çıtır kalması için bu detaylara dikkat edelim. Ben şimdi bakın kürdana batırıyorum ve hiç ezilme olmadan çıtır çıtır hemen kürdana geldi. Sizlere tekrardan güzel bu kıvamını da göstermek istiyorum. Özel günlerinizde, mevlütlerinizde, evinizde 1 kilo unla 5 kilo kadar lokma tatlısı yapabilirsiniz. Tabii ki malzemeleri çoğaltarak. Sizlere gönül rahatlığıyla bu güzel tarifi denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.